Selamlar dostlar. Bugün elimde çok güzel bir makine var. Triumph Tiger 1200 GT Pro 2024 model. Bu motosikletle ilgili belki onlarca içerik izlediniz. Katalog rakamları belki de bazılarınız ezbere biliyorsunuz. Ama bu videoda size sadece rakamları değil, o rakamların gerçek hayatta ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağım. Yani sahada işinize yarayacak, motosikletin karakterini gerçekten hissettirecek detayları bulacaksınız. Mesela şunu biliyor muydunuz? Kim meraklıları biliyordur diye düşünüyorum. Triumph 2024 güncellemesinde bu motorun titreşimini %89 azalttığını söylüyor. Deneyenler var mı aranızda? Varsa lütfen yorumlara yazın. Bu motosikleti özel yapan motorundan biraz bahsetmemiz lazım. Kalbinde 1160 cc'lik 3 silindirlik T-Plane denilen özel bir motor var. T-Plane demek crank mili ateşleme aralıklarını eşit değil düzensiz olması. Bunun sonucu şu: alt devirlerde yani düşük hızda hızlanırken 2 silindirli motor gibi güçlü çekiş sunuyor. Yüksek devirlerde ne yapıyor derseniz 3 silindirli bir motorun akıcı ve lineer ivmelenmesini veriyor. Burası oldukça kıymetli. Kısacası hem alt devir gücü var hem de üst devirde akışkanlık. Bu ikisini sunması bakımından bu motoru önemsiyoruz. Bu da sollamalarda, uzun yolda çok büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Motorun ağırlığı yaklaşık 246 kilo. Evet, hafif sayılmaz ama Triumph'ın bu sene ağırlık dağılımını değiştirdiğini söyleyebiliriz. Dengeyi daha öne koydu. Bu da titreşimi azaltıyor. Showa markasının yarı aktif süspansiyon sistemi var. Yol şartlarını ölçüp sertliği ya da yumuşaklığı elektronik olarak ayarlıyor. Ki sürücüsü de bununla ilgili çok olumlu geri bildirimler yapıyor. Bir de çok önemli bir yenilik var. Active Preload Reduction dediğimiz motoru durdurduğunda arka süspansiyon kendini böyle 20 mm yani 2 cm aşağı indiriyor. Bu da özellikle kısa boylu sürücüler için büyük bir rahatlık çünkü boy bu tip motorlarda oldukça önemli. Sene yüksek kardeşim diyenler için de burada bir erişilebilirlik imkanı sunuyor. Ön tarafta Brembo'nun kaliperleri ve 300 mm'lik diskleri var. ABS sistemi ise Comring ABS yani virajda fren yaptığınızda bile motosikletin eğim açısını hesaba katıyor. Sonuç daha güvenli ve daha kontrollü sürüş olarak karşımıza çıkıyor. Elektronik pakette neler var? Hemen kısaca onu da söyleyelim. 7 inç TFT ekran, sürüş modları, çift yönlü quick shifter, yokuş kalkış desteği. Bunların hepsi standart. Rakiplerin bazılarında bunları opsiyon olarak alıyorsunuz. Yani bu makine aslında hakikaten optimum bir sunum yapıyor size. Dolayısıyla rakiplerde bunlara ekstra bir para vererek almak zorunda kalacaksınız. Burada hazır bir paket olarak geliyor. Önceki Tiger 1200'lerden en büyük eleştiri şuydu: titreşimdi. 2024 modellerde titreşim ciddi şekilde azaltıldı. Bunu pratikle şöyle hissediyorsunuz. Aynada görüntü hakikaten artık çok daha net. Uzun yolda çok daha az yoruluyorsunuz. Düşük hızda iri ve ağır hissettiriyor. Şimdi bu iri ve ağır hissettiriyor meselesi kimileri için dezavantaja dönüşebilir mi? İşte zaten bunu bir avantaja dönüştürebilmek için bu yapılıyor diyebiliriz. Özetle düşük hızda iri ve ağır hissettiriyor ama uzun yolda çok konforlu ve akıcı. Türkiye fiyatı malum. Yani konuşmaya çok gerek yok. Malum siteye girdiğinizde orada çok rahatlıkla görebilirsiniz. Ama Avrupa'da durum şöyle. İngiltere'de 17.000 sterlin. Almanya'da 20.500-21.000 euro civarında. Fransa'da yine 21.500 euro bir fiyatla geliyor. Şimdi bu Avrupa fiyatlarını neden söylüyorum? Biz Türkiye'de Triumph'ın fiyatının diğer rakiplere göre biraz daha eş düzeyde olduğunu görüyoruz. Yani rakiplerde biliyorsunuz rakip işte ne bileyim Almanya'da örneğin 10.000 euro ise bizde burada maliyeti 14.000 euroya gelebiliyor.
Ama Triumph biraz daha yakın bir Avrupa sunumunu yapıyor diyebiliriz burada. Servis aralığı 16.000 kilometre. Küçük bakım 250-300 sterlin civarında Avrupa'da. Biz Euro bölgesinde de hemen hemen bu fiyatları görüyoruz. Premium sınıfta ne ucuz ne de pahalı. Bu arada servisle ilgili şunu da ekleyeyim. Biz Türkiye'de bazen servis ücretlerinden şikayet ediyoruz ama örneğin 20.000 kilometrelik varfli bir bakım 1000 euro 1000 sterlin civarında. Bizdeki fiyatları kullanıcılar karşılaştırsınlar. Örneğin 1000 kilometre bakımı, o ilk rodaj bakımı Avrupa'da yaklaşık olarak 300 euro civarında. İngiltere'de 270-280 sterlin civarında. Biz ne ödüyoruz? Bizim işte satın alma gücümüze göre aslında aldığımız servis hizmeti Avrupa'ya göre daha ucuz diyebiliriz. Yani yürütme maliyetimiz Avrupa'ya göre kesinlikle çok daha ucuz. O yüzden hani makine alırken bazen makinenin fiyatlarından şikayetçi oluyoruz. Ya pahalı, makineler uçtu. Sevgili dostlar, Avrupa'da da uçtu. Artık motosikletler İngiltere'de de çok pahalı. Yani bir Almanla konuştuğunuzda, bir Fransızla konuştuğunuzda da onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Özetle enflasyon dediğimiz şey sadece Türkiye'yi değil, aslında dünyada neredeyse bütün ülkeleri ve bütün vatandaşları vurmuş durumda. Şimdi biraz rakiplerle kıyaslayalım. Çünkü bu motosikletlere binenler rakipleri çok iyi takip ediyorlar, biliyorlar ama biz de bunu aktaralım isterseniz. Neden bu makineyi seçersiniz? BMW R1300 GS 145 beygir. Tiger'dan daha hafif, BMW'nin Telelever ön süspansiyonlu arazide çok stabil ama Tiger düşük devirde torkunu çok daha kolay veriyor. Yani tembel sollamalarda kesinlikle çok daha fazla güven veriyor. Ducati Multistrada V4S 170 beygirlik bir canavar. Çılgın bir motor var üstünde. Yüksek devirlerde çığlık atıyor makine. Bağırmaktan kastım o çılgınlığın bağırtısından bahsediyorum. Ama daha çok yakıt tüketiyor. 100 kilometrede 6 üzeri bir yakıt tüketimini görüyoruz. Tiger'da ise Multistrada'ya göre doğal olarak daha makul bir yakıt tüketimi var. Bunları biraz konuştuktan sonra kendi fikrimle de ilgili bir şey sunacağım. Bu makinenin sunduklarıyla ilgili ben kendimce de bir yorum yapacağım ve kullanıcının yorumunu da size dinleteceğim. KTM 1290 Super Adventure S yani SAS 160 beygir, hem güç, daha hafif ve agresif. Tamam, okey, agresif ama karakter herkesin hoşuna gitmeyebilir. Yani böyle bir fark var. Tiger burada farklılaşıyor. Daha az titreşim, daha konforlu uzun yol. Kısacası Cycle World'ün dediği gibi bir beyefendi maceracı gibi bir karakter sunuyor. Refinement deniyor ya biraz buna. Bunu açayım. Refinement demek aslında işte kaba gücün ötesinde incelik, zarafet ve yol konforu demek. Kimin için uygun, kimin için uygun değil. Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Tiger 1200 GT Pro uzun yol odaklı sürüş yapmak isteyenler için doğru makine. Elektronik konfor, yumuşak titreşim ve güvenlik teknolojileri arayanlara hitap ediyor. Ama şehir içinde sürekli manevra yapacak ya da araziye çok girecek sürücüler için doğru tercih olmayabilir. Bu sadece benim fikrim değil. Bunu ben Avrupa'daki yorumlara da dayanarak söylüyorum. O noktada rally versiyonlarına bakmak sanıyorum daha mantıklı olacak. Özetle yani sıkıcı teknik verileri böyle aktarmayı çok sevmiyorum. Yani benim için her zaman için önemli olan deneyim diyorum zaten. Bu nedenle sevgili dostlar, bu makinenin üstünde ki birazdan sürüş görüntülerimi de göreceksiniz. Hatta şöyle yapacağız. Ben hem süreceğim hem de artçılı olarak bineceğim. Bence makinenin kullanıcısından çok geniş bir çerçevede deneyim dinleyeceksiniz. Makinenin üstünde iyi hissediyorum. Bunu söyleyeyim ama uzun süredir kullanan kişi acaba ne hissediyor? Bu makineyi almak isteyip acaba almalı mıyım diye soranlar sorularına yanıt bulabilecekler mi? Bence bulabilecekler. Çünkü bu kıymetli. O zaman şöyle yapalım. Makinenin sahibi yavaş yavaş gelsin. Ne dersiniz? Bize deneyimlerini aktarsın ve ondan su gibi akıttığı bilgileri dinleyelim. Evet, şimdi makinenin sahibiyle birlikteyiz. Makinenin sahibi bize kendisini tanıtacak. Neredeyiz bu arada? Biz neredeyiz ya? Biz Adana'dayız abi.
Adana neresi? Adana benim memleket. Kimi görüyorum? Sevgili Remzi kardeşimi. Nasılsın babacığım? Çok şükür abi. İyi misin? Sen de iyisin inşallah. Ben seni gördüm, çok iyi oldum. Abi ben aktarıyorum, anlatıyorum. Başkaları da anlatıyor ama yani galiba deneyimi en iyi anlatacak kişi, makineyi kullanacak kişi. Seninle burada olmaktan gayet memnunum. Sebep iyi bir motorcu olduğunu düşünüyorum. Hazır böyle motorcuyu bulmuşken de deneyimlerini dinleyelim. Ben uzatmayacağım abi. Sen bana kendini nasıl anlatmak, nasıl tanıtmak istersin? Teşekkür ederim abi öncelikle. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş Senin bulduk memleketin de memlekete. olsa. Eyvallah. Aynen öyle. Yani şöyle bir şeylerden fedakarlık yapmanız gerekiyor. Motosiklete binmek için benim için öyle oldu. Neydi ama eşten bahsediyorsun. Tabii. Yani bunu biz daha önce konuşmuştuk. Eşimle maalesef hani şöyle bir şey oldu. Hobim çok fazla. Dedi ki motosiklete de devam edeceksen bir şeylerden vazgeçmen lazım. Balığı bıraktık, halı sahayı bıraktık. Biraz bu tarafa bir 5 yıl oldu. Yani bir fiil kullandım. Hani çocukluk döneminde de daha önce ortaokul zamanlarımda Peugeot 103'lerle başladım aslında. Sen de mi 103'cüsün? Ne olacak bizim bu 103'ler abi? Hepimiz 103'lerle başladık. Sonra Çin skuterları falan derken sonra uzun bir ara işte 5 yılda aktif ortalama 60-70 bin kilometre oldu 5 yıldır yaptığımda. Gidiyoruz motor üstünde. Eyvallah. Şimdi Triumph almak herkesin çok tercih ettiği bir şey olmayabilir belki. Uzun süredir motosiklete biniyorsun, okey. Ama neden Triumph? Öncelikle aslında bu soruyla başlayalım. Sonra sen deneyimi nasıl akıtmak istersen bizi öyle dinleyelim. Tabii ki. Yani bundan önceki motorumla başlayayım önce. Multistrada V2S'im vardı. Çok severek 2 yıl geçirdik beraber. Yaklaşık 15 bin kilometre yol yaptık. Hani oradaki durumda çok keyifliydim. Çok mutluydum. Sadece oradaki hani L-Twin blokta biraz şehir içine girdiğin kısımda ısı çok fazlaydı. Hani bacağının arasından ciddi bir ısı geliyor. Yürüdüğü sürece problem yok. Ama 2 tane ışıkta duruyorsan hani hayattan soğutuyor böyle. Yani öyle bir sıcaklık var. Çok mutlu, çok güzel bir 2 yıl geçirdik. Ondan sonra böyle bir fırsat geldi. Westmoto'ya bu motorlar geldi. Daha önce kardeşimde vardı. Daha önce 2023 model mavi rengini kardeşim kullanıyordu. Beğendiğim, bildiğim bir motordu aslında. Böyle bir takas imkanı çıkınca da aslında değerlendirdim diyelim. Sürdüğüm için, dinamiklerini de bildiğim için. O zaman şunu sorayım, dürüst olalım. Yani sadece para ya da işte ne bileyim performansın ötesinde yani Triumph almak mı istiyordun? Özelliklerini bir katalogdan baktın, videolarını seyrettin. Bu yüzden mi merak sardın? Yoksa abi para da bunda etkili mi? Para çok etkili abi. Maalesef hani bulunduğumuz hani ülke şartlarında bu koşullarda kesinlikle para etkili. Yani yaptığım araştırmalarda hani diğer markaların üst segmentleriyle aynı kategoride, hatta fiyatları bazı ülkelerde daha yukarıdayken Türkiye'de evet hani ucuz değil ama onlara göre bedava kalıyor. Böyle bir kaliteyi de bu fiyata yakalamışken işin açığı aslında biraz fırsata çevirdim. Ulaşmış oldum. Güzel. Ben girişte de mesela söyledim. Yani ben Avrupa fiyatlarını mutlaka dile getirmek istiyorum. İşte İngiltere'de yaklaşık olarak 17.500 sterlin civarında. Almanya'da 20.000-20.500 euro civarında. Şimdi buradaki ilanlardaki fiyatlarına baktığımda da 1 milyon 100, 1 milyon 50 bin lira civarında. Okey. Fiyat etkili. Peki Triumph'ın bu fiyat performansının dışında sende özel, ben bundan sonra Triumph alırım dedirttiği bir şey var mı? Yani şöyle bundan önce de Triumph'ım oldu aslında. Street Triple RS'im vardı. Hani Triumph'ın motor bloğu smooth, çok akıcı. Yani hiçbir şekilde böyle bir titreme, vurma, kırma vesaire bu şeyler yok. O yüzden hani Triumph her zaman bir hani gönlümün bir tarafında var performans anlamında da, o sıralı 3 silindir olayında da. Ama kopamadığım bir Ducati tarafım da var. Ducati. Hani Ducati'de de biraz böyle çatara patara, böyle biraz serseri. Yani hani kopamadığım o tarafında var aslında. Az önce de söyledim abi, yani motor 170 beygir mesela V4'ler için konuşursak hakikaten çılgınca bir bağırtı. Bu arada hemen senden bir teyit almak istiyorum. Triumph şunu iddia ediyor. Ben yeni güncellememde, yani bu yeni versiyonumda %89 oranında titreşimi azalttım diyor. Katılıyor musun? Yani şöyle yakın bir dönemde yani kendim kullanırken ufak tefek belli devirlerde böyle hani gidondan böyle hafif pekten ince bir böyle bir titreşim alır gibi hissediyorum böyle sürekli kullandığım için. Geçen gün Monster 937'ye bindim arkadaşım motoruna. Hakikaten dedim ki titremiyormuş motor. Ciddi mi? Yani biraz gaz açtıktan aslında sonra. Çok doğru söylüyorsun. Belki de başka makineye binince o titreşimi çok daha net anlıyorsun. Peki nasıl anlatmak istersin abi? İstersen şöyle bir makinenin de başında dönelim. Benim ilk dikkatimi çeken mesela şaft. Evet. Zincirli olmamasını tercih ediyor musun mesela? Yani kesinlikle birinci tercihimde. Öyle mi? Yani çünkü şöyle yol yaptığımız zaman genelde hani uzun kilometreler yol yapıyoruz abi. Yani yola bir çıktığımız zaman şimdi herkeste şöyle bir yanılgı var. Diyorlar ki işte zincir biri çıkıyor 300 kilometrede yağlanır. Biri diyor 500'de yağlanır. Doğru. Biri diyor 1000'de yağlanır. Abi zincirin
yağlanıp yağlanmayacağına zincir karar verecek. Kesinlikle. Kilometre değil. Çünkü bu kilometreyi nerede yaptığın çok önemli. Doğru. Bir yağmur geçişine yakalandığında ya da bir toz toprağa girdiğinde bütün o dinamik denge değişiyor. Ya da otoyola çıkıp performanslı bir sürüşte sonuçta atıyor zincir o yağı. İstediği kadar şey olsun. Yani benim kendi deneyimim zincirin yağlanma zamanı benim parmağım belirliyor abi. Zincire bir dokunuyorum. İstediğim verim yoksa yağlıyorum. Onunla da çok uğraşıyordum. Doğru. Yolda yağlamak da sürekli bir sıçramalara, şeylere yol açıyor. O yüzden şaft büyük konfor. Remzi, hemen şunu da söyleyelim. Dostum, bizler çok uzun boylu insanlar değiliz. Benim boyum 1.75. Senin boyun kaçtı? 1.70 abi. Peki cesaret değil mi? Yani 1.70 boyundaki birinin neredeyse 82-85 TL yüksekliğine binmesi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu makineyi tercih etmende bu makinenin sundukları etken oldu mu? Belki de biraz bunlardan bahsedersin. Yani şöyle, aslında bu makineden biraz uzaklaştıran kısım sele yüksekliği olmuştu. Doğru. Hani kardeşim de vardı daha önce, orada zorluyordu yani hani şey yapmak. Ama bu sınıfta bir motorla tecrübe edindikten sonra artık biraz daha dinamiklerine alışınca boyda çok problem olmuyor. Bir de şey yapmışlar, hani sele 2 santim alçalabiliyor. Altındaki ayarla birazdan gösteririz onu. Onu alçalttıktan sonra bile hani ayaklarım yere tam basmıyor. Elektronik olarak da 2 santimde aşağıya öyle iniyor. O da indikten sonra yine tam basmıyor ayaklarım yere. Yani ne yapacağız bu boy meselesinde? Ama ya bir şekilde dengesi o kadar güzel yapmışlar ki hani bir ayağınız çukura gelmediği sürece kesinlikle hani bir problem çıkmaz, ama ayak çukura geldiği zaman 240 küsür kiloyu da tutmak biraz zor olur. Yani şunu konuşmak lazım. Çok sayıda insan bu tarz motorlara binmek istiyorlar ama aklarındaki en büyük soru şu. Ya kardeşim, çok uzun boylu değilim. Binebilir miyim ben bu makineye? Kontrol edebilir miyim? 246 kilo ciddi bir deneyim istiyor. Ama bazen ne kadar deneyimli olursan ol, yapabilecek bir şey yok. Çünkü çok ağır makineler bunlar. Ben rahatım diyorsun. Ben rahatım, hatta birkaç arkadaşıma da denettim. Hani benim daha önceki motorumu kullanan bir arkadaşım vardı. Korkarak bindi. Sürmeye başlayınca dedi ki hiç dedi öyle değilmiş. Yani hani çok rahatmış, hani çok kolaymış. Doğru. Zor görünüyor dedi heybetinden beni de dolayı. şaşırtıyor. İstersen şöyle yapalım. Bu makineyi sen nasıl aldın? Çıplak mı aldın? Ne tür donanımlar ekledin? Yani sen kendi deneyimini iyileştirmek için neler yaptın? Bu arada unutmayalım. Grup sürüşleri yaptığını biliyorum. Birazdan Evet. buralardan da bahsedin. Neler yaptın makineye? Şimdi makine, öncelikle bu makinenin 4 ayrı modeli var. Yani bir GT modeli var, bir de rally modeli var. GT'de şeyle geliyor, alüminyum jantlarla geliyor. Rally modeli tel jantlarla geliyor. Önde 21 ile geliyor. Her ikisinde de Pro ve Explorer var. Pro'lar 20 litrelik depoyla geliyor. Çıplak geliyor, koruma demirleri. Bu da Pro, GT Pro modeli. Koruma demirleri yer almıyor. Yana taktığım çanta, arkadaki tapgez de yer almıyor. Bunlar Bir de- yoktu üstünde. Tabii ki. Sen Bunlar bunları yok. sonradan taktırdın. Bunlar sonradan takıldı. Ne kadara taktırdın? Çok hani Yani benim aldığım dönemde 40 bin civarıydı, alt 40 bin üst civarı. 2 demir. Şimdi 50 diye duydum. Bir gidon yükseltme eklettim. Yani burada 2 ayar var. Gidon burada geliyor. bu çok ilgimi çekti. Burayı detaylı anlatırsan bence çok önemli. Çünkü çok da ihtiyaç olan şeylerden bir tanesi. Yani bu kapağın altında 2 tane ayrı yerde vida var. Gidon aslında önde vidalı geliyor. Bu kapak arkaya dönük geliyor. Bunu çıkarıp öne alıyorlar. Bir de şurada bir gidon yükseltmeyi aldığımızda o da 2 santimin üzerinde bir yükseklik ve 1 santimin üzerinde de öne çekme işine yarıyor. Kabalın açısından dolayı. Hani şurayı sen sonradan şurada Şu gördüğümüz küçük ekledin, parçayı, değil mi? şu küçük parça. Anladım. Evet. Ne kadarlık bir mesafe kazandırdı sana bu toplamda? Şu 2 küçük santimden biraz fazla yükseltti. 1 santimden biraz fazla da öne çekti. parça. O zaman şunu mu anlamalıyım ben? Sen o yükseltmeyi yaptıktan sonra sen artık gidonda daha geriye gidebiliyorsun. Daha dik oturuyordu. Daha dik Ve oturuyorsun. hani özellikle şeyde daha çok işe yarıyor. Ben offroad çıkmıyorum ama offroad'da ayağa kalkıp sürmeniz gerektiğinde gidon çok rahat tutuluyor. Diğer türlü öne eğilmeniz gerekiyordu. Ve kontrolde biraz zorluk yaşatıyor. Remzi, biz bu makineler aslında bakarsan offroad olarak üretiliyor. Enduro'lar var, ne bileyim GS'ler var, Tenere'ler var. Ben bakıyorum İstanbul'da adam Tenere'yi asfaltta kullanıyor. Şunu söylemek istiyorum. Süremiyoruz be araziye süremiyoruz, kıyamıyoruz. Çünkü bir yatırım aracına da dönüşmüş durumda. Evet. Araya küçük bir ekleme yapayım. Çünkü finansman meselesi de önemli. Kameraya bakarak şöyle söylesek desek ki senin daha önce aldığın Triumph'ta bir değer kaybı yaşadın mı? Bundan bir önceki aldığım Triumph'ta piyasa çok hızlı ilerliyordu. Değer kaybından ziyade zorla elimden aldılar. Ciddi misin? Evet, güzel bir karla zorla bir bayiye gelmişti birisi, işte başka bir şehirde buldum dedi. Street Triple RS'im vardı, gri renk. İşte beni de oraya gönderme, bu motoru bana ver diye. Yok hayır falan filan, o ara bayideki arkadaş Veykes geliyor deyince hayırlı olsun dedik. Satışım öyle oldu, yani ilana girmedim. Çünkü böylelikle şu soruyu da yanıtlamış olacağız Remzi. Ya ben alsam ikinci eli nasıldır? Problem yok değil mi? Yani biraz değer kaybı var. Yani bu Ducati cephesinde de var, Triumph cephesinde de var.
Hani aldığınızdan değer kaybediyor makine. O da biraz piyasayla alakalı. Yani motorun piyasasının bilinmemezliğiyle alakalı bence. Anladım. Çünkü kalite anlamında size vaat ettikleri ya da üzerinde sunduğu keyif anlamında kesinlikle kaybetmemesi lazım. Ben çok beğendim işin açıkçası. Sürüş görüntülerimizi izlediler. Yani gerçekten çok güzel bir makine var. Şu taraftan gelip bir bakalım istersen yine. Bu yan çantaları biraz da korumak için mi koydun, işlevsellik için mi koydun? Aslında iki amaçla kullanıyorum. Hani içinde bir sürü şeyim var. Yağmurluğundan, işte lastik kompresöründen, tamir kitine kadar birçok şeyim içinde. Ama tabii ki en büyük şey yandaki demirin maliyetini de düşünmek zorundayız. Doğru. Hani bir yerde onu da koruyor. Makinenin böyle inişini, çıkışını, o elektronik süspansiyonu, Şova'nın yapabildiklerini biraz da buraları bize anlatabilir misin? Onlar nasıl? Tabii ki. Yani şöyle elektroniklerinden gerçekten memnunum. Hani sürüş modları içinde kendi stok ayarladığı bir şey var. Road modunu alıyorsunuz. Daha bir konfor bir sürüş. Süspansiyon daha yaylanıyor. Güç biraz daha azalıyor. Ekrandan göstermek ister misin Tabii ki, kısacık? olur. Oradan da bir deneyimi aktaralım istersen. Biraz bunu eleştiriyorlar ekran geç geliyor diye. Bence bir acelemiz yok. Evet, acelemiz yok ama biraz geç geldiği de doğru. Evet. Şimdi burada sürüş modlarına girdiğim zaman ben genelde road modunda kullanıyorum. ABS, haritalandırma ve traction control standart atanmış road moduyla geliyor. Onun haricinde 9 kademe süspansiyon yumuşaklık sertlik ayarı var. O da 5 numarayla geliyor. İşi Sport'a aldığınızda ABS road modunda haritalandırma ve TCS sport moda geçiyor. Süspansiyonun sertliği de 8'e geliyor. Yukarı çıktıkça süspansiyon sertleşiyor. Offroad moduna geçtiğiniz zaman orada biraz daha işler değişiyor. Süspansiyonu biraz yumuşatıyor ama bütün şeyleri kapatıyor. TCS'yi vesaireyi tabii. Burada bir rider şeyi eklenmiş. Bunda istediğiniz ayarı istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Rain modunda da Rain özelliğine ayarlarla geliyor. Her birine kişiselleştirme yapabiliyorsunuz. Yani her modun içine girip oynama yapabiliyorsunuz. Burada mod seçimindeydik. Ama menüden girdiğiniz zaman örneğin moddan çıkalım. Buradan modumuzu seçelim mesela. Bunu modla değil de menüyle girdiğimiz zaman burada ayarları, sürüş ayarları bize tek tek müdahale etme şansı veriyor. Burada Genelde mesela şehir içinde hangi modda kullanıyorsun? genelde road moduyla kullanıyorum. Yani performans sürüşünde sport Çok viraj alıyorum. yaparsan O zaman sport alıyorum. spor alıyorsun. Peki. Daha çok yüksek hızda sport alıyorum. Çünkü hız aşırı arttığında bu defa biraz böyle süspansiyon yumuşak kaldığında hafif hafif böyle bir sallama olabiliyor. Peki modlar arasında gerçekten ciddi bir fark görüyor musun? Mesela Sport'tan Rain'i aldığında, Ride'ı aldığında çok ciddi bir fark görüyor musun? Kesinlikle ciddi fark ediyor. En büyük farkı ne? Mesela Sport'la Rain arasında ne tür bir fark var? Yani motor gücünden süspansiyona kadar, frenlemeye kadar hepsi değişiyor. Hepsi değişiyor. Yani tamamında bir şey var. Muazzam bir fark var. Ben elektroniğini çok beğeniyorum. Benim beğenmem çok mesele değil. Ben otorite değilim. Ama yurt dışındaki yorumlara dönüp baktığımda elektronikle ilgili ciddi övgü var. Sen memnun musun? Ben elektroniklerinden memnunum. Bir tane aman var. O da çok güçlü makine. Gücü fazla verdiğinizde hani kısıtlayarak salmıyor. Direkt baskılıyor. Yani bir durup sonra bıraktığını hissediyorsunuz. Motor sizi bir tutup sonra bırakıyor. Ducati'de nasıl? Ducati'de öyle değildi. Ducati bir şekilde bağırıyor, çağırıyor ama ilerletmeye devam ediyor. Yani arkasına atıyor, yarım metre atıyor. Orada da devam ediyor ama yürütüyor seni. Hani orada en büyük fark o bence. Ducaticilerin galiba aslında bu söylediğim bak yine bir deneyimin önemli parçası. Bu söylediğin Ducaticileri Ducati fanatiği yapan şeylerden bir tanesi aslında. Kesinlikle. Değil mi? Bence çok önemli. Ducaticiler zaten bunu özellikle belirtiyorlar. Ben bu makineyi seviyorum çünkü işte az önce söylediğim nedenlerden dolayı. Sele, yükseklik, modlar bunlardan konuştuk. İstiyorsan biraz da şurayı anlat bize. Burada da ayrı bir deneyim var. Selemizi açalım. Beğendim. Seleyi çok beğendim. Artçı olarak bindim. Çok beğendim. Bu arada artçı olarak bindiğimde benim ilk gördüğüm şey şuydu. Abi bütün yol sende. Yani bütün yolu seyredebiliyorum. Çok büyük bir konfor. Sele yüksekliğinde bence o anlamda önemli. Söz sende. Tabii ki. Öncelikle anahtarını göstereyim. Şöyle bir anahtarla geliyor. Bence gayet şık. Şu şekilde anahtarı kullanabiliyorsunuz. Üzerinde bir ışıkla geliyor. Görünüyor mu bilmiyorum ama şu an kırmızıya döndü. Tekrar basılı tuttuğunuzda anahtar açılıyor. Bu örneğin kamp yaptınız. Çadırda anahtar yanınızda. Bir motoru götürmesin diye, yakında algılamasın diye anahtarı kapatıyorsunuz. Anahtarsız çalışmıyor. Şurada bir anahtar girişimiz var. Bununla arkçı selesini çıkarabiliyoruz. Şöyle çevirdiğimizde atıyor zaten sele. Seleyi aldığımızda, seleyi buradan çıkardığımızda burada bir bölmemiz var. Bu bölme de bizim cep telefon koymak için ve burada USB ile şarj bölümümüz var. Triumph mühendisleri havadanlık koymamış. Sadece küçük bir alyan koymuş.
O da birazdan değiniriz. Elektronik depo kapağımız var. Hani anahtarla çalıştırma yok. Anahtarlı Bir bakabilir depo miyim kapağı aslında yok. ona? İstiyorsan hemen bir gösterelim onu da. Tabii ki. Alyanı çıkartabilir miyim? Şöyle çekip alacağım. Yani farz edelim ki burada bir Şimdi problem burayı yaşadık. açamadık. Evet. Anahtarsız olarak açamadıysak bu alyanla depoyu söküyoruz. Burayı söküyoruz. Tabii bunu söküyoruz. Kaldırıp benzinimizi alıp yola devam ediyoruz servise çok kadar. güzel bir mantık. Yani mühendisler diyor ki benim motorumda başka yeri kurcalama. Deposunu aç, benzinini koy, servise getir motorunu Anladım, diyor. Anladım. Yani söylediği bana onu Aslında özetliyor. verdiğin mesaj bu, doğru söylüyorsun. Evet. Yani Doğru başka bir kurcalaman gereken bir yer yok diye. Bunun haricinde seleyi çıkarmak için şuraya bir mandala eklemişler. Önce mandala basmanız gerekiyor. Mandala bastıktan sonra seleyi hafifçe öne çekerek alabiliyorsunuz. Geri kalan bütün her şey burada. Selenin ayarı ise hemen selenin altında. Onu da bir göster istersen, Şurada ben tutayım sana. mesela seleyi yükseltmek istediğimizde bunu şuradan çekip bir kademe yukarı alıyoruz. Aynı işlem bu tarafta da yapıyoruz. Bunu da böyle çekip yukarı aldığımızda Elektronik sanıyordum mesela. yok, manuel ayarlı. Bunu ayarladığımızda sele buraya dayanıyor. Yani o zaman boyu 1.85 üzeri olanlar için çok büyük bir şey Çok olacak. çok büyük avantaj. Yani ben yine aşağı alacağım. Boyum yetsin. Mecbur. Evet. Orçun, boyun senin kaçtı? 1.80. 1.80. Sen de rahat ettin mi bindiğinde, ilk bindiğinde? Rahat. Rahat değil mi? Peki. Onun için daha iyi bence. Evet, bence de. Ama olsun, yani şöyle söyleyeyim. Triumph mühendisleri ya da Enduro mühendisleri aptal değil abi. Yani dünyada sadece 1.80 üzeri insanlar yaşamıyorlar. Bu deneyimle alakalı bir şey. Sende bu deneyim varsa bu makineyi her türlü yürütürsün. Ama ayakkabı çok önemli. Ayakkabıyı ne yapıyorsun? Tura gideceğim zaman botum var. Sidi'nin bir botunu aldım. Onunla tur yapıyorum. Yani dizim biraz daha altında şöyle kalıyor. Ekipman olarak hani yazın yazlık, kışın kışlık ekipmanla devam ediyorum. Bir problem yaşamıyorum ya ekipman anlamında. Hani çok böyle bizim segmentte böyle deri tulumlar falan, hani onlara Yok, çok gerek yok zaten. gerek yok. Şu çözümü nasıl? Bunda şöyle orijinal çantasını alacaktım. Fiyatlar malum. Güncel listelerden verdiler. Sırt dayama pedi fiyatına bunu mal ettim. Ciddi Çantayla misin? beraber. Çok iyi. Evet. Ne kadar mal oldu? Aslında maliyetleri de biraz konuşalım. Yani totalde bana Mahsur yoksa 7500 civarına mal oldu çantayla birlikte. 7.500 lira. Evet. Nasıl o kadar ucuza mal ettin? Çünkü bunu arkadaşım yaptı. Bu arada ne Çantayı da yaptığını uygun söyleyelim. aldım. Yani aslında bir plaka kesilmiş değil mi? Alüminyum plakadan ölçü aldık. Onu hazırladık. Torna tezgahında arkadaşım yaptı yine. Sağlam da bir parça kesmiş. Daha sonra kendi tablasını buraya yerleştirdik. Bunun üzerine onun da ölçüsünü alıp ayarladık. Kendi tablosu şurada. Yani çantanın tablası. Biliyorum anladım, şurada. Triumph'ın orijinal çantasında biraz daha geri alıp yukarıda ve raylı bir sistem var. Aslında çantayı sağa sola kaymasına olanak tanıyan bir çanta sistemi var. Orada yüksek süratlerde kafa sallamasını önlüyor biraz. Ama yapacak bir şey yok, maliyetler göz önünde bulundurulduğunda. Haklısın. Hemen güzel hatırlattın. Maksimum gördüğün sürat neydi bunun? Limitör var motorda. 204 kilometre hızı gördüğü zaman direkt limitör devreye giriyor. 5. Sanayide viteste açtırabiliyor görüyor. musun limitör? Açılıyor mu sanayide? Limitörün açıldığını söylüyorlar bir rivayete göre ama abi üzerindeki lastiğin hız değeri 240. Doğru. Yani üzerindeki gelen lastikler 240 kilometre hıza izin veriyor. Limitör açılınca benim tahminim 270'leri rahat görür bu makine. Doğru. O yüzden hiç o topa girme derdinde değilim. O kadar mühendis bir şey Bence yapmış. de. Peki metseler kullanıyorsun. Evet. Üzerinde de metseler Üzerinde geldi, gelen değil mi? lastikler. Üzerinde geldi. Tabii orijinal lastik. Kafa salladı mı? Yani yüksek süratler 200'e çıktığında şöyle bir sallama gördün Hiç. mü? Hiç görmedim. Hiç. Yani şöyle sürüş modundaki yani süspansiyonun sertliğiyle alakalı aslında. Şimdi road modunda 200'e geldiğinizde bir rüzgar çıktığında motor şöyle hafif hafif, hani ona kafa sallama diyemem ama bir gezinti var süspansiyonun yumuşaklığında. Ama bütün makinelerde. Ama sporta aldığımda o yok. Yararak gidiyor. Camı söyleyelim. Camda nasıl bir deneyim yaşadın? Bu arada indirip kaldırmasını bize bir gösterebilirsin. Camı Çok tek elinizle sevinirim. kaldırabilirsiniz. Tuttuğunuz gibi. Sürüş istediğiniz esnasında ayarda. da. Sürüşte de kaldırabiliyorsunuz. Yani onda herhangi bir problemimiz yok. Camın kullanımı rahat. Sadece selede otururken biraz rüzgar alıyorsunuz. Yukarı alsanız da rüzgar alıyorsunuz. Nereden alıyorsun rüzgarı? Mesela ilk yani rüzgar aldığın yer. Daha çok kafanın üst kısmına geliyor ki boyum kısa olmasına rağmen. Daha uzun boylu biri göğsüne kadar alabilir. Ben onu biraz şeye bağlıyorum. Hem gidonu yükselttim hem öne aldım. Aslında oturuş pozisyonu doğalın biraz dışına taşıdığım için. Doğru. kendime Orada bir açıyı yukarıya çektin Evet. belki de birazcık. uzaklaştırdığım için biraz hani ona biraz neden sonuç gibi oldu. Ama bence yine de bu benim fikrim. Bilmiyorum sen katılır mısın ama camı şöyle en yukarıya mı aldık? Evet. Bence her halükarda alırsın diye düşünüyorum. Çünkü zaten yan korumalarında biraz zayıf oldun. Buraya bir böbreklik falan, buna benzer şeyler gerekiyor belki de. Değiştirmeyi düşündün mü camları? Biraz da rüzgar hissetmek lazım hafif. Doğru söylüyorsun. Ya Adana'da şimdi tabii Arabaya bin o zaman. yani evet. Bir de Orçuncum yani Adana'da havalar çok güzel. Arkadaşlar şu anda İstanbul'da yağmur yağıyor. Az önce eşimle konuştum. Hava çok soğuk.
Biz burada terliyoruz. Yani o yüzden buralar Antalya, Adana, Antep, buralar motorcu cenneti. Gerçekten o anlamda öyle. Hemen bir soru daha. Işıklarından memnun musun? Karşılaştırarak da gidebilirsin. Yani ışıklarından memnunum. Özellikle viraj aydınlatmaları gece çok işe yarıyor. Yani 3 kademe viraj aydınlatması var. Viraj tek dönüş. tek açıyor. Onu da isterseniz hani videoyu ekleyebilirsiniz. Ah, orada çok güzel. Onlar da görünür. Virajı dönerken açınıza göre kademe kademe şu aşağıdaki bölümden 3 tane viraj aydınlatma kademesi var. Şu ortada gördüğünüz gündüz farı bunu normal yakıyor. Kısa farlar dıştakiler, uzun far da içeridekiler. Farlar açık değilken devreye girmiyor viraj aydınlatması. Farı açtığınız zaman o devrede çalışır halde oluyor. Sis farı üzerinde standart geliyor. Farı açıp sis farını açıp farı kapattığınızda selektör yaptığınızda sislerle beraber selektör yapıyor. Çok güzel. Öyle bir ayrıntısı var. Bu arada Ride by Wire dediğimiz zaten bunlarda artık telli gaz yok. Yani Yok. artık elektronik gaz sistemi var. Çünkü niye elektronik gaz sistemine ihtiyaç duyuyoruz? Şundan dolayı sen bu kadar yüksek donanımlı elektronik bir makinede zaten Ride by Wire dediğimiz elektronik kolu olmadan kullanamazsın. Çünkü aksi halde elektronikle yönetemezsin makineyi. Bu açıdan önemli. Birkaç sorumuz daha olacak. Hazır deneyimli birini yakalamışken güzel şeyler söyledik. Makineyi anlattık. Sen belli ki çok memnunsun. Ben de ilk deneyimden çok memnunum. Ama mutlaka şikayet vardır. Globaldeki şikayetlerden ben birazdan aslında belki de küçük bir liste de paylaşabilirim. Sen ne dersin? Ne tür şikayetlerin var? Olumsuzluklar nereler? Yani şikayet değil de sevmediğim, hatta nefret ettiğim bir özelliği var. Selektör kısmı. Yani gündüz farındayken normal buradaki her zaman olması gerektiği yerde selektörü yapabiliyorsunuz. Ama kısa fara geçtiğiniz zaman bir basış uzun, bir basış kısa, bir basış uzun. O da hani böyle gecenin o karanlığında ani selektör ihtiyacında saçma sapan onunla oynama şeyi doğuruyor. Yani ondan nefret ediyorum. Ama niye böyle basit bir şey yapmamışlar? Ares de öyleydi. Yani bu Triumph'ın şeyinde var bu. İngiliz gıcıklığı mı diyelim? Bir şey yapacak abi. Yani onun dışında hani bildiğim kronik bir hani arızası var dedikleri şu joystick takılabiliyor diyorlar. Hani bastığınızda aşağıda mesela böyle aşağıda kalıyor. Menü yönetimini buradan yapıyorsun. Menü yönetimini bu joystick'le yapıyorsunuz. Buna mesela bastığınızda bir yerde takılı kalıyor. Bu genelde yıkadığında orayı kurutmuyorlar, hava tutmuyorlar. O zaman oluyor. Servis ısrarla bunların işte içine VD40 onu bunu sıkmayın. Hani yağları mağları diyorlar. Abi kontak spreyiyle 3 ay uğraştılar. Açılmadı o. Arkadaşım motoruna sattı o motorunu rahat rahat konuşabilirim. VD40 sıktım abi makineye. Joystick takır takır çalışmaya başladı ve hiçbir sorun. Çünkü o su itici abi yağ değil o. Yani kaçırdıkları nokta o değişik bir şey o. Remzi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum VD40'ı sana bana sıksalar gençleşiriz. Bu nasıl bir şey abi ya? Kendilerinin arasına bak. Vallahi Aynen. öyle. Onunla toparladık. Yani hiç ilk günkü kıvamına döndü yani tuş. Burada eşin biniyor mu? Yani eşin artçı olarak arkana geliyor mu? Abi biniyordu. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama. Ne oldu? Ya bir defa bindi. Buna değil de bir önceki motoruma. Varda'ya doğru gidiyorduk. Dedim ki hani benim normalde tek başıma geldiğimde nasıl sürdüğümü merak ediyor musun dedim. Bir göreyim dedi. Intercom'da daha almamıştım ona. Ben gazlamaya başladım. Güzel, hiç sesi de çıkmıyor. Böyle tamam keyifle biniyor zannediyorum ben ama baya biraz abarttım. Hani virajlar sürekli böyle kısa kısa virajlar. Sonra bir ses geliyor ama yani dedim acaba mı dedim. Bir gazı kapattığımda ne oldu diye soracakken arkadan beni yumruklamaya başladı abi. Sen ne yapıyorsun? Beni mi öldüreceksin bilmem ne. Yani sakinleştirmem 15 Eşin dakika ismi neydi? aldı. Meltem. Meltem Hanımcığım selamlar size. Ne yapmış bu adam size? Oluyor abi. Yani alışkın değilse çok normal korkması. Eyvallah. Sonra dedi daha mecbur kalmadıkça ben almayayım dedi. Ama sürüşünü gördüm senin. Güzel sürüyorsun. Teşekkür Yani ederim. hakikaten bu arada eğitim almış mıydın? Eğitim almadım abi. Ama o eğitimi nasıl edindin? Galiba süre. Yani şöyle aslında birkaç tane işte hocanın eğitim videolarında bahsettiklerini kendim ya bunu tavsiye etmiyorum bu arada. Hani eğitim alın. Yani Eğitim alın tabii. alınması lazım. Ama ben şunu yapıyorum mesela. Hani bir kontra tekniğini duyuyorum. Hani trafiğin olmadığı gezdiğim yerlerde özellikle düşük süratle başlayıp kontrayı deneye onu oturtana kadar ya da hangoff mesela. Ya bu acaba nasıl yapılır deyip böyle bir kendim sarkıp bir şeyler yapıp hani onları deneyip bir şekilde oturtmaya çalışıyorum. Eğitim alınması lazım ama. Yani Abi, yaptığımı yapmayın da söylediğimi yap. Yani Remzi katılır mısın bilmiyorum ama hayatta yenilmeyecek tek şey tecrübedir kardeşim. Bu iş böyledir yani.
Yani eğitim sana o tecrübeyi biraz daha kısa yoldan ve daha çabuk verir. Doğru söylüyorsun. Eğitim alınması lazım. Ama senin elde ettiğin, bizzat kendi elde ettiğin deneyim her şeyden kıymetli. Hiç devirdin mi? Yani bunu değil. Bunu değil. Tabii devirdim. Yani bunun kuralı budur. 2 tekere biniyorsan düşeceksin. Yani bir yola yağ dökülür, düşersin. Yani bugün pistte yarışçılar düşüyor. Yani pist şartlarında her şey olması gereken en iyi koşulda. Yarışçı düşüyorsa birinin ben düşmem, ben artık oldum dediği noktada Yok. motor ona dersini verir. Avustralyalı bir cross'cuyu takip ediyorum. Abi adam video çekiyor. Video çekerken sadece video içinde 6 defa düşüyor. Yani düşmemem mümkün değil. Çünkü yer çekimine aykırı bir şekilde hareket etmeye çalışıyorsun. Tabii ki yani aldığınız riskle alakalı düşme oranınız artıyor ama bazen hiç risk almadan da düşebiliyorsunuz. Yani sizden önce bir araba kaza yapar, yola yağ dökülür. Daha önce 100 defa geçmişsindir o yoldan. Dümdüz giderken pat yerde bulabilirsin kendini. Mesela senin önüne şöyle bir 4 tane makine koydular. BMW'yi koydular, Ducati'yi koydular dostum. Triumph'ın burada. Yanına bir ne koyalım abi? Başka bir makine, bir de istiyorsan KTM'yi koyalım. İmkanım var. Birini git al dediler. Hangisini alırsın? V4 Ducati mi? Yani şöyle hepsi aynı fiyatsa Hepsi aynı hani fiyatsa. hepsine yani bir birim fiyata alıyorsun diyorsan Ya da sınırsız bütçem vardır. evet ya da sınırsız ben hani Ducati tarafındayım. Yani Aha. evet sıcak, evet hani biraz çatara patara, biraz serseri ruhlu İtalyan ama delikanlısı. hani bir böyle bana daha çok hani hitap ediyor. KTM kesinlikle almam. Sürdüm, Neden? deneyimledim. Çok titriyor abi. Çok titriyor. Çok titriyor ve şöyle bir anım da oldu. 2 tane yani inşallah kızmazlar bir şey de yapmazlar da 2 tane 1290'la benim V2S'le indim. 3 çantam takılıydı. İndik işte geldik merhaba işte çocuklar dedi ki ya işte dedi birini tanıyordum öbürüne yeni sürüyorduk. Ya dedi V4 mü dedi. Yok dedim V2 dedim. Dedi beraber indik. Nasıl oldu bu dedi. Dedim V4 olsa beraber inmezdik. Yani Pozantı'dan beraber geldik. Doğru. Yani bu olduğu için Anladım. öyle indik diye. Yani şöyle benim eski motorumda da 237 km hızı görüyordu. 3 çantayla görüyordu. O hızda makas atmama izin veriyordu mesela. Ama ben birkaç video izledim. İşte çok hakim değiller maalesef. İşte kafa sallıyor, tedirgin ediyor. Yani süspansiyonu serte almazsan arkada da çantan varsa kusura bakma motor o kafayı sallayacak yani. Sallayacak tabii. Benim tartışmasız. motorum sallamıyordu. 237 ile viraj yapıyordum. Bir sürü de videom var isteyene aktarabilirim. Ceza yemem umarım. Sattım gitti yani onu. Peki şimdi bu söylediğin cevaptan ben şunu anlıyorum o zaman. Ben aslında şunu beğendim söylediğinde. Ben bir marka fanatiği değilim. Bence Evet. olunmamalı da bir fanatikliğin yok. İşlevselliğe bakıyorsun. Okey güzel. Burada şu iniş kalkışı bir göstersene dostum. Çok havalı bir iniş Hemen kalkışı var. yapıyorum. Evet bu pompa sayesinde motosikletin iniş kalkışını sağlıyor. Şuranın zarar görmemesi gerekiyor. Zaten tasarımını da buna göre yapmışlar. Buralardaki korumalar bu anlamda önemli. Bu arada yan çantalar için şeyleri koyabiliyorsun değil mi? Var. Çanta demirleri takılıyor. Ayrıca çanta demirleri alınıyor. Triumph'ın- Ducati'deki gibi hazır değil. Yani Hazır çantayı değil. getirip kompakt bir şekilde oturtmuyorsun. Anladım. Demirler takılıyor. Anladım. O demirlerin üzerine oturtuyorsun. Merak ettim bir göstersene nasıl iniyoruz Şu- kalkıyoruz. Burada bir home tuşumuz var. Menüye girdiğimiz tuş aslında. Tamam. Menüye girdiğimiz tuş. Buna basılı tuttuğunuzda ekranda bir süspansiyon işareti çıkıyor. Şurada. Ve sesli bir şekilde yavaş yavaş süspansiyonumuz aşağıya doğru iniyor, alçalıyor. Ben yaklaşayım evet. Şimdi Şu an en aşağı modu aldı. En aşağıda. 80 diye hatırlıyorum kilometreyi. 80, Belki biraz evet. daha aşağısı da olabilir. Orada tekrar eski ayarına dönüyor. Onu aşarsanız. Ama oraya kadar böyle gidiyor. O özellikle benim gibi kısa boylular için şehir içine girdiğinde hani artık evin yoluna yaklaşmışsın. Süspansiyonu biraz daha aşağıya alıp daha böyle ayakların yere basacak şekilde sürmeye yönelik. Anladım. Trafikte tercih etmiyorsun. Senin bir tane küçük bir skuterun olduğunu biliyorum. Bir tane de skuterun var. Çok trafiğe çıkartmamak da gerekiyor. Şehir içinde nasılsın? Rahat mısın? Yani konforluyum aslında scooter gibi gidiyorum ama ben şeyden rahatsızım. Hani çok fazla ışıkta durduğun zaman sürekli motor bir fan açma Doğru. şeyinde. Hani o beni de yoruyor. Doğru. Isı yok bu arada. Hani şuraya yerleştirdikleri deflektörden bu arada radyatörleri yanda. Karşıda değil Doğru. normal motorlar gibi. Fan açıldığında buradan def ediyor gibi yani. Hakikaten deflektör. Yani R1300'lerde de mesela çok şikayet vardı. İşte sıcaklık kalıyoruz. O R1300'lerde, GS'lerde de onu çözmüşler. Artık sıcaklık gelmiyor. Orada da bu reflektörü yapmışlar. Güzel olmuş. yani ısıyla ilgili bir sorunu yok. Ama hani 1200 cc bir makinayla şehir içinde gitmek çok özellikle çölde çekim yapıyoruz. Evet şu anda Nevada Gözlerimiz çölündeyiz.
Yani çok bana mantıklı gelmediği için aslında şehir Anladım. içinde scooter'ı tercih ediyorum. Standart donanım olarak ne geliyor motosiklet Güzel, üzerinde? güzel. Şimdi öncelikle Bluetooth'umuz geliyor. Bluetooth var. Anahtarsız çalıştırma sistemiyle geliyor. Elektronik bir depo kapağımız var. O geliyor. Burada elcik ısıtma geliyor. 3 kademe ayarlanabiliyor. Sis farı üzerinde geliyor. Koltuk ısıtmalar için tuşu var. Kablolar hazır ama ısıtmalı koltuk bu modelde yok. Bir Ha. üst modelinde Peki var. istersen yapabiliyor musun? Tabii ki sonradan satın alınabiliyor. Opsiyon olarak Tabii, yapılabiliyor. opsiyon Anladım, olarak ekleyebiliyoruz. Elektronik süspansiyonumuz var. Aşağı yukarı yönlü quick shifter standart geliyor. Dostlar bu arada bir arı dolaşıyor. Evet. Arı sokmasın diye Yani- uğraşıyorum. Bu 7 inç TFT ekrandan memnun musun? Abi ondan çok memnunum. Dediğim gibi hani biraz ekran yavaş geliyor falan, hani böyle bir şey var. İlk açılışta böyle. Bu arada ekranda 2 farklı mod var. Hani bu biraz daha kırmızıya yakın, bir de bunun kobalt, hani maviye yakın mod tonu var. Benim motorum kırmızı olduğu için ben bu rengini tercih ettim. Yok, Gaz bence- açtığında böyle şeyler, animasyonlar falan oluyor mu bunda? Yani şöyle çevirirken animasyonlar oluyor. Hani menü geçişlerinde falan küçük animasyonlar. gaz Bu devir açtığında- saati oynuyor. Çalıştıralım. Önce vitesimizi boşa alayım. Triumph'larda debriyajı çekmezseniz çalışmaz motor. Onu çekmeniz lazım. Şimdi burada en basit haliyle devir saatimiz burada, hızımız burada. Sürüş modumuz şuradaki görselle ifade ediliyor. Burada vitesimiz, burada benzin depomuz, Bluetooth'umuzun bağlı olduğunu gösteriyor. Saat ve sıcaklık. ABS ışığı biraz hareket ettikten sonra otomatikman sönüyor. Gaz açtığımızda da anlık bir şekilde devir saati tepki veriyor. Menüye girdiğimizde kadranı kenara alıyor. Menülerde gezebiliyoruz. Anlık yakıt tüketimini ekranda sabitleyebiliyoruz. Yani mesela buraya yakıt tüketimi dediğimiz zaman kadranı biraz küçültüyor, düzeltiyor. Burada bizim verilerimizi veriyor. Burada da benim hani 6,5 litre ortalamayla gezdiğimi görebilirsiniz. Biraz yavaş ilerliyor menüler ama menünün içindeki mesela şuradan birkaç şeye bakabiliriz. Kullanıcı adını ekleyebiliyorsun. Motosiklet açılıp kapanırken isminiz de selamlıyor size. Onun dışında GoPro'nuzu buraya entegre edebiliyorsunuz Bluetooth'la. Öyle mi? GoPro'yu bu joystick'le kontrol Aa, edebiliyorsunuz. GoPro'yu da yönetebiliyorsun. Tabii. GoPro'ya mı özel yoksa DJI'de falan var mı? Yani direkt GoPro diye koymuşlar. Başka markayı denemedim işin Anladım, açığı. Bluetooth'un anladım. altında. Güzel. Burada interkomunuzu bağlayabiliyorsunuz, telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz ve GoPro'nuzu bağlayabiliyorsunuz. Anladım. Tamamının kontrolünü buradan yapabiliyorsunuz. Bütün cihazları. Ayrıca turn by turn navigasyon var. Yani bir yol verisini, navigasyonu girdiğiniz zaman burada size işte 300 metre sonra sağa dön, 200 metre sonra sola dön gibi sadece turn by turn olarak Anladım, veriyor. anladım. Haritayı çıkarmıyor, yok. Harita olarak çıkarmıyor. Zaten aslında ihtiyacımız olan da o. Bence gayet de yeterli. Bu makinede şimdi T-Plane demiştik. Bu T-Plane'de özellikle biz düşük devirlerde etkisini görüyoruz. Bir de 6000 devir itibariyle çok net görüyoruz. Şöyle bir rölantideyken, boştayken şöyle bir 3000-4000 devire çıkabilirsen. oradan da Çıkartacağım şu ama bloğun sesini vermek istiyorum. aynı şey değil. Yolda vereceğiz o bloğun Doğru. sesini. Yolda da onu Orada vereceğiz. iş değişecek. Aynen. Şöyle bir çalıştıralım istersen. Bu arada sesten memnun musun? Sesi seviyor musun? Aslında bloğun verdiği sesi seviyorum. Egzozda aslında bir ses yok. Bana gelen bir ses yok. Şeye değinmek istiyorum. Hani az önce dedik ya 4 motor işte aynı fiyat olsa hangisi falan filan. Yani şunu söyleyeyim, ikinci tercihim de yine bu olurdu. Evet. Yani Ducati'nin yanında fiyatlar aynı bile olsa bu olurdu. Ama şu an öyle bir fiyat farkı var ki daha hesaplı diyelim. Mesela bak aslında kıyas için belki de Remzi şöyle söyleyebilirim. 350 cc'lik bir scooter'un ya da BMW'nin GT'si var biliyorsun 400'ü. Evet. Abi 800 bin lira. Şimdi gerçekçi olalım. O da bir ihtiyacı karşılıyor, bu da bu ihtiyacı karşılıyor. Ama eğer biz işe para gözüyle bakarsak elbette ki bunu alırım. 2023 modelini o paraya alırsınız. Tabii mesela. ki, Daha tabii 5-6 bin kilometrede o parayı alırsınız. Bu arada Triumph'ın bir müşteri hizmetleri desteği, yol asistan hizmeti, globalde sunduğu bir şey var mı? Mesela sen bir Triumph motor aldığın için Triumph seninle iletişime geçiyor mu? Yok, yani öyle bir uygulaması yok. Öyle Benimle bir şey iletişime geçen olmadı. Uygulaması var mı peki? Triumph'ın kendi uygulaması var, mobil bir uygulaması var. Ama hani çok iyi mi derseniz çok başarılı bulmadım. Yani ben. ne bileyim oraya kayıt oluyor musun? Globalde seni kaydediyor mu? Tabii ki motorunu kaydediyorsun. Öncelikle kaydoluyorsun. Motorun Bluetooth eşlemesini yapıyorsun. Kilometre bilgisini, bakıma kalan süreyi. Mesela şey denedim, onunla çok memnun kalmadım. Bir navigasyonunu açtım kendi içinden. Hani gittiğim güzergahı kaydetsin diye.
kuş uçuşu bir dümdüz bir çizgi çizmişti. Hmm. Yani mesela o hoşuma gitmedi. Yani İşlevsel gittiğim değil yolları demek ki. Anladım. almadı. Ya o bizim buraların haritasını biraz İngilizler herhalde üşendiler. Bildiğim kadarıyla grup sürüşleri de yapıyorsun ve aynı zamanda kalabalık bir motosiklet grubuna da galiba liderlik de yapıyorsun. Evet, evet. Peki elimizden kısacık o geldi. deneyimden de bahset. Ben ama önce kendi şeyimi söyleyeyim. Hemen lafı sana teslim Tabii ki. edeceğim. Ben çok gruplu sürüşleri sevmiyorum. Sebebi de şu. Benimle aynı dinamikleri, aynı arzuyu paylaşmayan insanlar varsa onlarla sürmek gerçekten çok zor. Sen nasıl görüyorsun? Grup sürüşüne sen yatkın mısın ve nasıl yönetiyorsun? Yani şimdi şöyle, burada Adana'da hani Ducati ve Triumph grubumuz var bizim. Hani onu yönetmeye çalışıyoruz birkaç arkadaşımla beraber. Şimdi orada şöyle bir şey var. 130'un üzerinde üyemiz var grupta. Ama hani sürüşlere genelde 7-8 motorla çıkılıyor. Bir geçen sürüşümüzde 15-20'leri buluyor. Yani dönem dönem değişiyor motor sayıları. Performans sürüşlerini bir kere özellikle belirtiyoruz. Diyoruz ki hani sürüşünü bildiğimiz, sürüşüne güvenen, hani biraz performanslı gideceğiz diye. Diğer sürüşlerde ben biraz fedakarlık yapıyorum. Hani bekleyerek ilerliyorum. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu segmente binen biri yalnız başına çok gezmek istemiyor. Diyor ki hani birkaç kişi olsun, sohbet edebileyim. Gözleme yemeye mi gidiyorsun? Her şeyi yiyoruz ha. Yediklerimden kısa bir video yapabiliriz. Şile tarafında gözlemeye gidiyor. Hani Remzi ne yiyor diye bir video yaparsak abi. Bir şeyin parçası oluyoruz orada aslında. Bir de biz şeye çok dikkat ediyoruz. Yani tura çıkmadan önce diyoruz ki bir kere aynı marka intercom kullanalım. Ben kendim hani Hangi marka? intercom Cardo. kullanıyorum. 17 cihaza kadar bağlanıyor. Çok iyi. Bağlantısı da stabil. Sürekli sürdüklerimde 7-8 kişide bu cihazlarımız var zaten. Sürekli bağlıyız. Bu sadece şu anlama gelmiyor. Hani sohbet ediyoruz giderken o falan değil. Birbirimizi sollayacağımız zaman solluyoruz. Sollayacağım diyoruz, uyarıyoruz. Ya da önde giden aracı solladığında işte yolun devamından araç geliyor, çıkmayın. Hani bu bilgilerin paylaşımı anlamında da önemli. Bir de şurada duralım, buraya dönelim kısmında böyle bir kör dövüşü oynamaya gerek kalmıyor. Viraj giriş çıkışlarına da yardımcı oluyorsun. Orada inanılmaz yardım oluyor. Söylediğimiz tek şey şu, bizle süren arkadaşlara. Sağdan geçiş yapmayalım kesinlikle. Çok önemli. Görmediğiniz yerde sollama yapmayın. Kimse kimseye bir şey ispat etmek zorunda değil. Evet. Sürebildiğiniz kadar sürün, yetişmeyin. Biz bekleyeceğiz. Yani herkese bunu söylüyoruz. Siz gelemeyin, arkada kalın. Ben gelip duracağım, sizi alacağım, devam edeceğiz. Yani kesinlikle gitmeyin. Çünkü amaç kaç kişi başladıysak o kadar kişi sürüşü kazasız belasız bitirmek. Genelde beklenmedik anlarda beklenmedik hamleler oluyor. Örneğin yolunda gidiyorsun, sağdan normalde biri geçmez. Karşıdan bir şey geldiğinde otomatikman o tehlikeden uzaklaşmak için sağa kapaman gerekiyor. Biri orada sağa girdiği anda kaza kaçınılmaz. Hani hadi kazayı yaptın, Allah etmesin, diğeri karşıdan gelenin altına düşebilir. Yani çok ciddi riskleri var. Gerek yok. Burada eğlenmek için buradayız. Her hafta sonu gibi bir şey var mı? Hemen hemen her hafta sonu turumuz oluyor. Yani hepsi uzun olmuyor. Bazen sadece bir börek yemeye, ciğerçiler gibi. Adana güzergahı. Nereye gidiyorsunuz Adana'da? Yani birçok güzergahımız var aslında. Buradan mesela bizim en basit sürmedik dediğimiz güzergahımızda buradan Varda'ya geçiyoruz. Bu Çatalan üzerinden devam edip Bekirli'den Varda'ya gidiyoruz. Varda'dan Kadıncık Barajı üzerinden Çamlıyayla'ya geçiyoruz. Orada da bir karsambaç yiyoruz. Sade börekle bırakıyoruz. Gerçekten. Oradan da Tarsus üzerinden inip bu tarafa geri dönüyoruz. Bu kısa turumuz. Geçen hafta işte Silifke, Anamur, Mut, Ermenek, Mut, tekrar Silifke, Adana bir turumuz oldu. Çok güzel. Buradan şeye gidiyoruz. Arsus Çevlik rotamız var. Kayseri'ye kadar gittiğimiz rüzgar güllerinin arasından geçtiğimiz ayrı bir rotamız var. Rota çok. Her yer dağ, toroslar. Okey, yani burada da evet gerçekten rota çok. Ben Toroslar tarafını çok seviyorum. Bu motorla çok ciddi viraj yapabilir. Sadece korkmaması lazım. Yani hani şey anlamda. Gaz açıp kapatmayı nasıl biliyorsa. Evet, yani gaz açıp kapamayı bilecek. Bir de bizim en büyük yanılgımız şu. 125 cc scooter'ı kullanan, tamam ben motosiklet sürüyorum diyor ama işte iş yukarı çıktığında, devirler biraz yukarı, kilometre biraz yukarı çıktığında kontrayı bilmezsen. Şimdi ben izlediğim bütün kaza videolarında şu var abi. Motor viraja giriyor. Bir anda dik hale geliyor motor, dümdüz karşıya gidiyor, frenliyor, yoldan çıkıyor. Şimdi başlıca sebebi şu. Alışmış bisiklet sürmeye, scooter sürmeye, yatıyor, zaten motor giriyor bir yola. Kaçırıyor virajı, kontra verip basması lazım motoru. O ne yapıyor mesela? Sağa dönecek ya, yani sağa çevirmeye çalışıyor, Doğru, döneyim diye. doğru. Motoru sola döneceğim komutu veriyor. Motor kalkınca bu defa iş işten geçiyor, ne yapacağım diyor. Bir fren, bir panik, karşıya giriyor. Yani ben şunu tercih ediyorum bütün virajlarımda. Hani karşıya gireceğim ha. Low side'a düşerim. Biraz sürüklensin abi, bir şey olmaz motora diye. Basabildiğim kadar kontra. O kurtarmadı mı biraz hang-off kendime atıp motoru dik tutup hiçbir virajda da yarı yolda bırakmıyor. Bunda hang-off'a ihtiyaç duymadım. Aslında bütün eğitmenlerin söylediği şey şu, biliyorsun. Abi gideceğin yere bakman lazım.
kazaların çok önemli sebeplerinden bir tanesi de biz çarpacağımız yere bakıyoruz. Çünkü birazdan sürüşe geçeceğiz. Tabii. Ve ben o sürüşü mutlaka seyretmenizi istiyorum. O zaman şöyle yapalım. Biz yavaş yavaş sürüşe geçelim, sonra da kapanışı yapacağız. Artçı olarak arkada rahat mıyım? En azından şehir içi tecrübesini söyleyeyim. Artçı olarak arkada çok rahatım. Yalnız öyle kuvvetli ki dostlar. Yani biraz gaza dokunduğunda kendimi tam olarak sırtımı şeye saplanmış olarak görüyorum, çantaya. O yüzden derler yani 1200 cc zaten abi bu işin zirvesidir. Daha nereye gideceksin ki? Hani genel olarak işte 300'lük, 250'lik, 400'lük, 500'lük, 600'lük, 700'lük, işte yavaş yavaş 900, sonrasında ne yaparsın? İşte bir 1000'lik, 1200'lüğe gidersin. Racing kategorisi bambaşka zaten. Ama yani bu makinelerin gücüne alıştığında gördüğün şey vazgeçmek istemiyorum etkisi.
Evet dostlar, motosetten indik. Bugün bu motorla artçılı ve sürücülü testler yaptık ve gerçekten çok etkilendim. Özellikle frenler. Brembo Stylema kaliperler öyle bir iş çıkardı ki ya dedim ki nasıl bu kadar kısa mesafede ve nasıl bu kadar kontrollü durabiliyor. Hakikaten şaşırdım ve kendime sordum. Bu arada bir şeyin çok net farkına vardım kardeşim. O da şu. Aslında yüksek sele yok, ağır motor yok. Eksik olan şey sürüş becerisi. Doğru pilotajla bütün bu dezavantajlar ortadan kalkıyor. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Biz bunu girişte söylemiştik, konuştuk zaten. Remzi'nin 1.70 boyuyla bu makineyi sorunsuz kullanması ve muazzam pilotajıyla her şeyi telafi etmesi bunun en iyi kanıtı. Bunu niye söylüyorum? Bu motosiklet 1.80 üzerine uygundur gibi bir ezberden uzak durmamız lazım abi. Ben bunu bizzat gözlerimle gördüm. Bu arada dostlar, gözlüğüm uçtu. Burama koymuştum. Remzi 500'le gittiği için orada gözlük gitti maalesef. Gittim yeni bir tane gözlük aldım. Neyse her işte bir hayır var diyelim. Özetle yani artçıyla 2 kişi, ben 86 kilo, Remzi yaklaşık o kilolarda 200 kilometre hızlara çıktık. O hızla kafamı sağa sola çevirdiğimde abi boyun kaslarım başımı önde tutmakta ciddi anlamda zorlandı. Ama makine öyle stabil, öyle güven verdi ki işte o an dedim ki abi Triumph Torku diye bir gerçek var kardeşim. Son olarak elektronik amortisör ve elektronik gaz kolu uyumu inanılmaz. Spor moda geçtiğinde ise özellikle virajlarda ve yatış pozisyonunda ani kalkışlarda yine yok böyle bir şey kardeşim dedirtti. Hakikaten fikrimi değiştirdi. Triumph aldırtacak bana bu adam. Sert frenlerde öne dalma hissi var mı? Evet biraz var. Ama genel denge ve kontrol o kadar iyi ki abi bu detay çok da böyle göze batmıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve sevgili dostlar ve belki de en kritik nokta şu. Türkiye'de birçok premium makineyi Avrupa'ya kıyasla çok daha yüksek fiyat farkıyla alıyoruz. Triumph Tiger 1200 ise bu sınıfta Avrupa fiyatına en yakın makası en az motorlardan olan bir tanesi. Yani Avrupa ile fiyat makasımız gerçekten çok az. Bu makine mutlaka değerlendirmeli, sundukları çünkü inanılmaz. İyi de bir pilotajla birleşirse 10 numara işler çıkacak. Peki yani mantıklı bir seçenek mi sorusuna ben eminim ki bu video yanıt veriyor. Özetle benim için bu deneyim şunu kanıtladı. Eğer doğru pilotajla birleşirse ağır motor yok, yüksek sele yok, sadece daha büyük bir keyif var. Şimdi sevgili kardeşime hemen söz veriyorum. Abi sen bitir. Şimdi bir kere öncelikle pilotajın için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok etkilendim. Çok iyi geldi. Motor böyle sürülür kardeşim. Ama yine de Allah korusun tekerin düz bassın inşallah. Sevgili dostum sen ne demek istersin? Videoyu nasıl kapatalım, nasıl bitirelim? Abi öncelikle teşekkür ederim. Ben Geldiniz, teşekkür ederim. buralarda beraber vakit geçirdik. Büyük memnuniyet. Umarım eğlenmişsindir. Abi eğlenmenin ötesinde çok şey öğrendim. Çok akıcı anlatıyorsun ya. Teşekkür ederim abi. Öncesinde şey söylemiştim, hatırlıyor musun? Aha. Hani motora bindikten sonra da bir konuşmamız lazım diye. Hani gerçekten her şeyi limitinde yaşatan, aslında hani touring gibi görünse de süper sport gibi hissettiren gerçekten çok değerli bir makine benim için. Büyük keyif alarak biniyorum. Hani alacaklara da kesinlikle tavsiye ederim. Yani söylediğine %100 katılıyorum. Benim etkilendiğim şey şu. Bu elektronik sistem ve süspansiyon birleşmesinin o sen yatıyorsun ya o yatışlarda ani kalkışların virajlarda o gazı kaldırdığında ya motorun o tepkisi beni çok etkiledi. Triumph aldıracaksın galiba bana gerçekten Yakış. çok etkilendim. Ben sürüşünü çok beğendiğimi söylüyorum. Demek ki abi pilotaj önemli. Peki biz sana teşekkür ediyoruz. Çok akıcı anlattın. Bence çok da öğretici oldu. İnsanlar eminim ki çok da faydalanacaklardır. İnşallah. Hatta şöyle söyleyeyim. Sadece Triumph için değil, bu sınıf için bence çok sayıda bilgi verdin. Biz görüntüleri de yayınlayacağız. Senin sürüş görüntülerinde var, bizim artçı görüntülerimiz de var. Yalnız sevgili dostlar benim artçı görüntülerimde büyük ihtimalle şöyle bir şey ortaya çıkacak. Kafamı 200 kilometreyle sağa sola saptırmakta o kadar zorlandım ki büyük ihtimalle size kesit kısa kesitleri gösterebileceğim. Çünkü çok zordu. Kemiklerime kadar hissediyorum. Kapanışı sen yap. Güzel Adana'dan, şu güzel memleketten, kebabın memleketinden, abi insanın güzel olduğu yerden sevgili Remzi kardeşim kapanışı yapsın. Kapanışı abi klişeyle yapalım. Yani Yap abi. kanalımıza destek verin. Beğeni, like ve takibi unutmayalım abi. Vay adamımsın. Yani şöyle söyleyeyim, bir gün beraberdik. Sadece bir gün. Yani inanılmaz zor bir işiniz var. Aynen. Ciddi bir emek var. Hani dışarıdan bakan birisi için hani ya tamam işte çekmişler bitmiş gibi görünüyor ama hani arka planına bakınca çok sağlam bir emek var. Önce emeğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. İnşallah hani düşünenlere ya da hani almayı düşünen, binmeyi düşünen motor sevdalarına
güzel örnekler verebilirsiniz. Verebiliriz, vermişizdir. İnşallah. İnşallah. Bence katkın olacak. Bu arada hani ola ki bu makineyle ilgili bir şey sormak isterlerse benim üzerinden sana soruları ya da Tabii ki, her yorumlarda yorumlara cevap verebilir misin eğer ola ki şey olursa? Olur her Okey, zaman. harika. Elimden geldiğince destek. Az önceki değerlendirmem bence çok değerli. Dostlar gerçekten öyle. Siz 15 dakikada 20 dakikada bu videoyu tüketiyorsunuz ama inanın 20 dakikalık bir video için yeri geliyor bir günlük bir uğraş oluyor. Remzi'ye bunu da hatırlattığı için teşekkür ederiz. Dostum iyi ki varsın. Abi tekrar beklerim. Başka motorlarda inşallah. İnşallah kardeşim. Yine bir araya gelmek Ducati'de arkanda olmak istiyorum 170 beygirlik o makinede. olur abi, ayarlarız. Peki sevgili dostlar Adana'dan şu güzel insanla size selamlar sevgiler diyoruz. Kalın sağlıcakla.